Merhaba, Merhaba, hoş geldiniz. hoş buldum. Nasıl durum? Neyiniz var? Biraz şikayetlerinizden bahsedin bakalım. Ya, çok şiddetli bir baş ağrım var. Özellikle bu sol taraftan vuruyor Tamam, ve boynum böyle bir hareketsiz gibi böyle sanki buraya böyle bir şey oturmuş, böyle bir kütük gibi yani açıkçası. tamam, Sağ sol hareketler de aynı şekilde. Öne eğerken de sıkıntı var ama baş ağrım çok var. tamam. Bu ne kadardır devam ediyor? Ne kadar süredir bunları Çok yaşıyorsunuz? çok uzun süredir. Özellikle sabah kalktığımda. Mesela 10 yıldır, 15 yıldır böyle misin? Yaşar mısın bunları? Ya 5 sene üstü. Ha, yani 10 10. senedir de var, 5 senedir daha çok gibi. Evet, evet, evet. Tamam. Bir başını öne doğru eğ bakalım. Bir şey hissediyor musun? Yani bu kadar eğebiliyorum. Ne hissediyorsun? Şu arka tarafta bir sertlik var. Yani daha Tamam, fazla gitmesine izin vermiyor. tamam. Şimdi tavana doğru bak, bakabildiğin kadar. O da bu kadar. O da daha fazla geriye gitmiyor. Tamam. Bir şeye bakayım. Tamam. Müsaadenle bir bakayım. Yaslanabilirsin geriye. Burası acıyor mu? Acıyor, evet. Bu. Evet. Zaten oradaki böyle kaslar böyle elimle bir sağa sola oynuyor. Bayağı acıyor. Tamam. Şimdi bu ikinci omurgamız, tamam mı? Ben bundan tutuyorum Hı hı. ve sağa sola bir Ay bu bakıyorum. taraf çok acıyor. Tamam. Bu tarafa daha çok döndü bak. Bu tarafa Ah, dönmüyor, burada kalıyor. Yatırmaya çalışıyorum, yine yatmıyor. Tamam. Çenenizden sesler falan gelir mi? evet. Burada. Buradan geliyor. Hı hı. Tamam. Bir açın ağzınızı. Bırakın. Bir daha. Aç 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 aç. Tut böyle. Burası acıyor çok. Tamam. Bırakın. Bir de buna bakalım. Tamam. Kalabilir. Şimdi serbest bırakın bana. Çok acıyor. Tamam. Tuttuğum yer biraz acıyabilir Hı hı. ama bıraktığımda geçecek. Şimdi bir daha bir hareket ettirin bakalım. Öne doğru. Daha iyi. Evet, daha iyi. Tamam. Şimdi ne yaptık? Şimdi buralara dokunduğumda zaten çok acıdı. Tamam mı? Evet, Ve sonra buradan tuttum ben. Bu tarafa doğru çevirdim. Hı hı. Ve bu tarafa doğru çevirdim. Zaten sola dönmedi. Tamam mı? Yani Hı hı. buradaki eklem sıkışmış oluyor. Tamam. Bu bizim kafatasımız. Tamam mı? Tamam. Şimdi çene eklemin kaydığı zaman ya da çiğneme düzlemi değiştiği zaman Hı hı. burası da değişiyor direkt. Çünkü bu ikinci omurganın böyle bir çıkıntısı var ve buradan kafatasına bağlı. Yani her kafatası hareket ettiğinde burası hareket etmek zorunda. Senin düşün yıllardır bu çenen bir tarafa doğru, bu tarafı çok ağrıdı bak. Evet. Tamam mı? Bir tarafa doğru kayık durumda. O zaman kafatasında kaymış oluyor. Tamam mı? O zaman boynunun bir tarafı hep sıkışıyor. Ve Evet. bütün vücudun bunu kompanse etmeye çalışıyor. Ve ne yapıyor? Verimli çalışamıyor. Tamam mı? Hı hı. Yüklendiğinde ağrıyor. Çok uzun süre yattın, sabahları tutulmuş kalkıyorsun. Evet, Çünkü evet, doğru aynen. pozisyonda çalışmıyor. Tamam mı? Tamam. Mesela ben çok küçük sana birazcık uygulama yaptım. Burayı hareketlendirdim. Buradaki eklemi açtım böyle. Hı hı. Biraz daha rahatladın hemen. Ama bu kalıcı olmaz. Çünkü bu kapanış düzlemini de değiştirmemiz lazım. Onu da beraber diş hekimiyle bakacağız şimdi. Tamam. Tamam. Tek taraflı çiğnemelerde de yine böyle. Olur tabii. Ama tek taraflı çiğnemende niye oluyordur? İşte bir tarafı zorlanıyordur. Vücut öyle rahat ediyordur. Evet. Yani hep böyle kompansasyonlar var vücudumuzda. Tamam. Bir şekilde yola devam edecek. Biz o kompansasyonları dengeleyip daha verimli, daha dokuları zarar görmeyecek şekilde çalışmasını sağlıyoruz. Yani yaptığımız iş bu. Vücut kendi kendine iyileşiyor zaten. Biz sadece birazcık yol gösteriyoruz, destek veriyoruz gibi. Ben biraz mesela burayı hareketlendirdim ve daha rahat hareket ettik ya. Evet. Tamam mı? Burası niye sıkışmış bu kadar uzun süredir?
ve uzun süredir niye baş boyun ağrılarım var? Çünkü dişlerinin kapanışı da değişiyor. Tamam mı? Yani dişlerin birbiriyle kapanışı Hı hı. çene ağrısı, baş ağrısına ve boyun ağrısına sebep oluyor. Eğer özellikle de uzun süre geçmiyorsa, mesela boyundan tedavilere gidiyorsun, boyunu tedavi yapıyorlar ama geçmiyor. Sonra yine oluyor. Çünkü bu dişleriyle ilgili bir bozukluk buralara yansıyor diyeyim. Sonuç olarak dişlerine bakmadan, yani kapanışını da düzeltmeden boynunu tam anlamıyla tedavi etmiş olamayız. İşte bu yüzden dolayı diş hekimiyle fizyoterapist beraber çalışmamız gerekiyor. Yani boynum ağrıyor, başım ağrıyor, diş hekimi ne alaka diye düşünebilirsin. Yok, zaten diş eksikliğim var sağ Hı hı. tarafta. Tek tarafta çiğneme yapıyorum ve dikey boyutumun da düşük olduğunu söylemişti bazı hekimler. Demek ki bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Aynen. Ama Yani hani kimse bana bu boyun ağrın dişlerden kaynaklanır gibi bir söylemde bulunmadı tabii ki. Şu an aydınlanma yaşıyorum Evet. yani. ve şu durumda dişlerin yapılması da doğru değil. Yani işte daha sonra anlatacağız size, Hı hı. bir splint kullanacaksınız. O kapanış düzlemi Hı hı. değişecek ve ona göre en son nihai sonuçta rahat ettiğin, ağrısız olduğun durumda da dişlerin ona göre yapılacak. Yani o eksik Anladım. dişlerin falan öyle tamamlanacak. Yani şu an dişlerimin tamamlanması Olması- benim bu ağrılarımı gidermeyecek. Gidermez tabii. Komple kapanışımızı düzeltmemiz Tabii gerekiyor. mesela kapanışın böyleyken dişlerin yapıldığında buran yine sıkışmış durumda olacak. Yine bu ağrıların devam edecek. Şimdi dengeli gelecek, düzelecek. Hı hı. Ona göre dişlerin yapılacak. Belki mesela şu an Anladım. kapatıyorsun, hepsi değiyor. Belki bir tanesi değiyor aslında ama kaydırarak kapattığın için farkında değilsin. Evet. Onun için de bir Zaten- aparat kullanacaksın. Zaten şöyle de bir şey var. Ve iki türlü kapatabiliyorum. Mesela. Tek kapanışım yok Evet. gibi. Aslında yaşadığın şeyleri ben sana Evet. sen söylemeden söylemiş oldum. Evet. Yani bu tarafla ayrı kapatıyorum, bu tarafla ayrı kapatıyorum. Evet. Bu tarafla kapattığımda burası değmiyor, burayla kapattığımda da burada temas Evet. olmuyor. Evet. Şimdi bir sağa kaydırın alt çenenizi. Bıraktık. Sağ ne taraf? Hayır, ne yapıyorsun? Ne taraf? Bu taraf sağ. Tamam. Sağa kaydır çeneni. Bıraktık. Şimdi sola kaydırın. Bıraktık. İşte çok doktorların başına gelmiştir bu. Hastaya aç ağzını dersin, açamaz falan. Sağa götür dersin, götüremez. Sola götür dersin, götüremez. Ya da tam tersini yapar. Şimdi onu da yaşamış olduk. Aslında bu ne demek? Oklüzyonun, kapanışın iyi olmadığını gösteriyor bize ve oradaki nöromusküler kontrol diyoruz. Yani beyinle kaslar arasında, eklem arasında, dişler arasındaki farkındalığı gitmiş bu hastanın ve azalmış diyebiliriz. Ve bu da bir işaret. Yani kapanışın iyi olmadığına işaret. Hani hasta sağını solunu bilmiyor gibi düşünebilirsiniz. Öyle değil aslında. Sağını da biliyor, solunu da biliyor ama tam tersi yönlere götürebiliyor. Hatta bazen bir tarafa hiç götüremiyor. Çünkü hep bir tarafta kapatmış oluyor. Beyin artık onu öyle öğrenmiş oluyor. Bu da bir kapanışın bozuk olduğunu gösteren bize bir işaret. Bunu da göstermiş olduk. Şimdi bir splintinizi kontrol edelim. Tamam. Böyle yavaş yavaş tık tık yapacağız, tamam mı? Tık tık. Tamam. Şimdi çıkartalım splinti. Alıyorum. Şimdi bakıyoruz. Evet, her nokta hemen hemen değiyor. Splintte. Tamam. Siz de zaten yüksek bir yer hissetmiyorsunuz. Her yer değiyor. Evet, Tamam. değiyor. Her yerde temas var. Tamam. Şimdi tekrar takalım. Tamam. Burası ağrıyor biraz. Evet. Çünkü anlatmıştım ya, ikinci omurga böyle duruyor diye. T gibi düşünün. T. Arka çıkıntısı burası. Orası da acıyor zaten. Evet. Tamam mı? Burası da acıyor. Çünkü böyle duruyor biraz. O da kafatası ve çene eklemiyle ilişkili olduğu için demiştim. Tamam. Şimdi bunu hareketlendireceğiz. Şu an kafatasıyla birinci ve ikinci omurganın konumunu düzenliyoruz. Hani başta muayenede görmüştük. Bir tarafa doğru kaymış durumdaydı. Şimdi onu diğer tarafa doğru eşitliyoruz.
Sağ sol hareketleri kısıtlıydı hastamızın ve solda daha çok ağrıları oluyordu. Ve buradan da bu soldaki sıkışma bölgesinden alın bölgesine ağrılar yansıyor. Daha az ağrıyor şimdi. Evet. Gördün mü? Şimdi bundan sonra da dişlerinizin kapanışına bakacağım. Hı hı. Serbest bırakıyorum. Evet, biraz daha yapalım. Bıraktık serbest. Çünkü burada biraz daha sıkışık hissediyorum. Acıtmıyorum değil mi? Biraz acıyor. Tamam. Birazcık çünkü tuttuğum yerler biraz hassas. Hı hı. Şimdi ne yaptık? Aslında kafatasıyla üst servikal dediğimiz yani birinci, ikinci omurga ve sıfırıncı omurga yani occiput kafatası arasındaki ilişkiyi düzenledik. Neydi? Bir tarafa doğru zor hareket ediyordu. Sola doğru dönmesi daha zordu. Şimdi bakıyorum, kontrol ediyorum. Yine bir tık sanki sola daha zor dönüyor yine. Ama daha rahatladı. Hareket açıklığı o bölgede arttı. Şimdi bir kapanışını tekrar kontrol edeceğim. Bırakıyorsun. Yavaşça, yavaşça değdirme dişlerini. Şimdi yavaşça değdir ve ilk değen yerde duruyorsun. Tamam mı? Bıraktın, tekrar. Bıraktın, tekrar. Bıraktın, tekrar. Şimdi değdirdiğin yerde dur. Bir de hafif aç. Hafif açtın. Tekrar değdirdiği yerde durdun. Dur orada, açma, dur orada. Mesela sol taraf daha çok tutuyor gibi. Bir çıkartın şimdi görelim. Şimdi baktığımızda ön taraflarda çok temas kalmadı. Şurada bir teması yok. Birazcık bir şeyler değişti ilk başa göre. Ve çenesine hiçbir şey yapmadık. Sadece boynu ve kafatası arasındaki omurları düzelterek ve çok kısa bir sürede, bir 5 dakika anca oldu. Bazı noktalar, mesela öndeki noktalardaki temasınız yok şu an. Şimdi ne yapacağız? Melih Bey tekrar bakacak. Bu noktaları düzenleyecek. Ona göre tedaviniz bir sonraki aşamaya geçmiş olacak. Şimdi takalım tekrar bunu. Şimdi ne yapmış olduk? Boyun omurlarınızı ve kafatası arasındaki ilişkiyi düzenledik. Eskisinden daha iyi hale geldi ama tam değil hala. Tamam mı? Ama bunun tekrar geriye kötüye gitmemesi için dişlerin kapanışında bir değişiklik oldu. Fark ettik onu. Melih Bey onu düzenleyecek ki burası tekrar kötü haline dönmesin. Böyle böyle düzelte giderekten en ideal noktaya gelmiş olacağız. Tamam. Şimdi sizi tekrar içeriye alacağız.